Herkese merhaba, ben Çiğdem. Bugün birlikte çok güzel bir Meksika yemeği yapacağız. Yapması çok kolay, çok lezzetli ve biraz da eğlenceli bir yemek. Hemen yapmaya başlayacağız ama önce birlikte malzemelere bir bakalım. 250 gram dana kıyma kullanacağım. 2 orta boy havucum var. Bunları küçük küpler halinde doğradım. 3 diş sarımsak kullanacağım. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı acı pul biber kullanacağım. 1 dolu dolu tatlı kaşığı kadar kekik, 1 çay kaşığı kadar karabiber, yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar da tuz kullanacağım. 2 orta boy domatesim var. Bunların rendesini kullanıyorum. 240 gram kadar konserve Meksika fasulyesi ya da kırmızı fasulye kullanacağım. Siz konserve kullanmak istemezseniz kırmızı fasulyeleri önceden haşlayıp kullanabilirsiniz. Bir orta boy soğanım var. Biraz da sıvı yağ kullanacağım. Tüm malzemelerimiz bu kadar. Tavamın altını yaktım. O ısınana kadar ben de soğan ve sarımsaklarımı doğramaya başlayacağım. Sarımsaklarımı doğradım. Tavamda iyice ısındığı için artık yağımı koyacağım. Ondan sonra soğanları ve sarımsakları birlikte pişirmeye başlayacağım. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar yağ koysak yeterli. Soğanlarımın rengi dönmeye başladı. Artık içine havuçlarımı ekleyeceğim. Havuçlarımla birlikte biraz daha kavurmaya devam edeceğim. Havuçlar da kavrulup rengi biraz açılmaya başladığında artık kıymamı ekleyeceğim. Kıymamla birlikte pişirmeye devam edeceğim. Havuçların da artık rengi açıldı. Zaten çok fazla pişmelerine gerek yok. Çünkü bu yemek fırında bitecek bir yemek. Fırında yani bir 20 dakika kadar daha pişecek. Rengi açıldı, istediğim kıvama geldi. Artık ben baharatlarımı koyacağım. Baharatlarım da şu anda var olan tavadaki yağ ile biraz böyle kokusu çıkana ve aroması çıkana kadar biraz pişmesini istiyorum. Yağda dağılmasını istiyorum. O yüzden kıymalardan önce baharatlarımı koyacağım. Baharatlarla çok fazla pişmesine gerek yok. Şöyle kokusu çıksın, biraz da rengi çıksın yeter ki bunlar oldu artık. Artık kıymamı koyabilirim. Bir yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Yeterince karıştıktan sonra domates rendelerimi de ekleyebilirim. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Domatesler etin içinde iyice ezdi gitti. Artık içine kırmızı fasulyelerimi koyacağım. Hatta ocağımın altını da kapattım. Kırmızı fasulyeleri koyduktan sonra sadece bir kere karıştıracağım. Önündeki borcamı alacağım. Daha sonra da 200 dereceden önceden ısıttığım fırında 20 dakika kadar pişireceğim. Biz de o arada artık tortilla cipslerimizi yapmaya başlayacağız. Yemeğimizin olmasına çok az kaldı. O yüzden hızlı bir şekilde tortilla cipslerimizin yapımına başlayabiliriz. Yemeği fırından alır almaz cipsleri fırına vereceğim. Yine aynı derecede yani 200 derecede yaklaşık 10 dakika kadar pişecek. Bu 10 dakika içerisinde aralıklarla fırına bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü cipslerin üzeri hafif kızarmaya başladığında tepsiyi fırından almanız gerekiyor. Hatta cipsleri tepsinin üzerinden alıp başka bir tabağa koymanızı tavsiye ederim. Benim önümde 2 tane lavaş var. Ben bugün 2 tane lavaştan yapacağım. Siz istediğiniz kadar lavaştan yapabilirsiniz. 2 lavaş kullanacağım. Biraz zeytinyağı, biraz da tuz kullanacağım. Bu lavaşları küçük üçgen cipsler haline getireceğim. Önümde yağlı kağıt serdiğim tepsime dizeceğim ve fırına vereceğim. Pişireceğiz. Şimdi hemen önce cipsleri kesmeye başlayalım.
Yemeğimi fırından aldım. Cipslerim de artık hazır. Bunları yaklaşık 10 dakika kadar pişireceğim. Ben tortilla cipslerini kızartmaktansa bu şekilde fırında pişirmeyi daha çok seviyorum. Hem çok daha hafif oluyor hem de gerçekten çok daha lezzetli oluyor. Sizin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Artık bunları fırına götürelim. Yemeğin sunumunda hep beraber nasıl olduğuna bakalım. Cipsler de fırından çıktı. Çıtır çıtırlar. 200 derecede 10 dakika değil, sadece 5 dakikada piştiler. Artık yemeğimi yemeye başlamak istiyorum. Artık tatmak istiyorum. Şöyle cipsimin üzerine hem biberden, kırıldı. Cipsin üzerine alamadım. Ama cipsin kıtırlığını da, sesini de duymanızı istiyorum. Bilmiyorum siz de duydunuz mu? Ama inanılmaz çıtır ve inanılmaz lezzetli. Kesinlikle kızartmayın. Fırında yapın. Tadına bayılacaksınız. Hem çok hesaplı, hem çok eğlenceli, hem çok lezzetli bir yemek yaptık birlikte. Şimdiden afiyet olsun sizlere.